from base protocols. Obeisance and luminosity. Nekronlar galaksinin başına gelen en büyük felaket mi, yoksa tam tersine galaksinin hak etmediği ama ihtiyacı olan kurtarıcılar mı? Nekronlar ile ilgili her şeyi anlatacağım ve bu gizemlerle örtülü, güçlü olduğu kadar ürkütücü ve Eldar'dan dahi daha kadim Xenos ırkı ile ilgili tüm merakınızı bu videoda gidereceğim. Bu videonun formatını belirlemek üzere ankette oy kullanan üyelere teşekkür ediyorum. Hepinizi videonun sonunda ismen sayacağım yazılı olarak, ama bu çekirdek kadroyu katılmanın bir paket sakız kadar bile etmediğini ayda ve orada Hereticus'un her daim yeni müritlere kapısının açık olduğunu da belirtmek isterim. Şimdi konumuza dönelim. Nekronları anlamak için galaksinin kadim geçmişine, mevcut zaman çizgimsinden 60 milyon yıl geriye sarmak gerekiyor. Evrenin şafağında kadim olanlar olarak Türkçe'de adlandırabileceğimiz Old Ones, tanrısal güçleriyle galaksiye egemen olup onu gönüllerince şekillendirirken bu ihtişamın gölgesinde daha mütevazi, yanlış anlamayın, Old Ones'a kıyasla mütevazi ama çilekeş bir medeniyet filizleniyordu. Kendilerine Necrontyr adı verilen bu halk, aralıksız biçimde radyasyona maruz kalan çorak bir dünyada hayatta tutulmaya çalışıyorlardı ama nafile. Sürekli maruz kaldıkları radyasyon yüzünden daima zayıf düşen bedenleriyle ızdırap dolu ve çok kısa bir yaşam sürüyordu Necrontyr halkı. Ölüm toplumsal bilinçlerine öylesine işlemişti ki ölümü her şeyin üzerinde tutuyor ve hayattakiler için az sayıda mütevazi konutlar inşa ederken bunların karşısında ihtişamlı ve göz alabildiğine uzanan anıt mezar şehirleri inşa ediyor. Çünkü her şeyin sonu ölümdü. Uzaktan gören bir insan bu ölüm kentlerinde gerçekten birilerinin yaşamış olduğuna inanmayabilirdi bile. Elbette Necrontyr bu kadere öylece boyun eğmedi. Medeniyetleri geliştikçe bilim ve tıbbı kullanarak radyasyonun örselediği bedenlerine yaşam aşılamaya uğraşsalar da acılı ve kısa yaşamlarını geride bir türlü bırakamadılar. Sorunun gezegenlerine radyasyon kusan güneşleri olduğunu anladıklarında da yıldızları açılıp birden çok sistemi kapsayan bir imparator kursalar da zayıf bedenleri bir türlü bu acı ve ölüm döngüsünü kıramadı. Ta ki kadim olanlarla karşılaşıp kaderlerinin rotası bambaşka bir yöne dönene kadar. Yeni karşılaştıkları bu tuhaf canlılar acılı ve kısa ömürler yaşayan kasvetli Necrontyr'in aksine adeta ölümsüzlerdi ve muazzam bir güce hükmediyorlardı. Galaksinin istedikleri yerine hızlıca gidebiliyorlar ve kendilerinden bambaşka canlılara yaşam verebiliyorlardı. Necrontyr bu karşılaşmada hastalıklı ve kısa ömürlerinden bir çıkış gördü. Ancak kadim olanlar ölümsüzlüklerini Necrontyr ile paylaşmak istemediler. Sonucunda kıskançlık husumete dönüştü ve Warren Heaven adı verilen evrenin gördüğü ilk ve en kanlı savaş patlak verdi. Bu konuya bütün Warhammer 40K zaman çizelgesini anlattığım videomda daha uzun değinmiştim. Merak edenler üst köşedeki linkten o videoya erişebilirler. Uzun lafın kısası, ölümsüz olmaları yetmezmiş gibi yıldızlar arası seyahati Webway üzerinden yapan, evet Webway 60 milyon yıl önce de vardı, kadim olanlar kendilerinin aksine ilkel FTL yani Faster Than Light, ışıktan hızlı seyahat yöntemleri geri olduğundan Necrontyr'e karşı ağır bir manevra üstünlüğü sağlıyordu. Oysa Necrontyr'i yaşayan metal gemilerinin içerisinde, ki buna nekrodermis deniyordu, durağanlık mezarlarında, evet burada da mezar teması her daim baskındı, aylar, yıllar süren seyahatlerle hedeflerine ulaşabiliyorlardı ancak. Vardıklarında ise kadim olanlar Webbe üzerinden çoktan oraya varmış ve pusuya yatmış bekliyor oluyordu. Her daim birkaç adım önlerinde oluyordu Old Ones. Hem teknolojik olarak hem de yaşam döngülerinin uzunluğu açısından bu Necrontyr'in kazanamayacağı bir savaştı ve çiçeği burnunda sonsuz imparatorluk yani Infinite Empire, Necrontyr'in verdiği kayıplarla küçüldü ve bu acılı halk tekrar kendi köşesine itildi ama öfkeleri dinmenin aksine daha da büyüdü. Hem reddedilmiş, hem yenilmiş, hem de küçük düşürülmüşlerdi. Bu sürgün binlerce yıl sürerken Necrontyr'in kadim olanlara karşı nefreti büyüyerek bütün yaşama karşı koyu ve doymaz bir nefrete dönüştü.
İlk nefeslerinden itibaren mücadele ve acı içinde yaşayan bu halk elbette pes etmedi. Hem kendilerini öldüren güneşi daha iyi anlamak hem de kadim olanlara karşı kullanabilecekleri bir silah, herhangi bir şey bulma umuduyla yıldızlara daha derinlemesine bakan Necrontyr, uzun araştırmalarının sonunda kadim olanlardan bile daha kadim, bunu bilerek yaptım, ve kudretli bir bilinçle karşılaştı. Yörüngelediği yıldızlardan beslenerek onları tüketen ve fiziksel değil ruhani bedenlere sahip olan bu canlılara yıldız tanrıları ya da hepimizin daha yaygın olarak bildiği adıyla Ktan adını verdiler. Semavi canlılar olduğundan bu canlılar evreni Necrontyr ya da diğer canlıların algıladığı gibi algılayamasalar da kadim olanlara karşı Necrontyr'in tam aradığı güçtü bu. Çünkü tam da bu semavi bedenleri nedeniyle konvansiyonel bütün silahlara karşı bağışıktılar. İlk iletişimi nasıl kurabildikleri tam olarak bilinmese de Necrontyr, Ktan adını verdikleri bu canlıların fiziksel beden olmaksızın evreni kendileri gibi algılayıp tanıyamayacağını anladı. O nedenle kendi yaşayan metallerini kullanarak bu canlılar için bedenler inşa ettiler. Bu yeni bedeni ilk kabul eden Ktan, Azagorod yani Nightbringer oldu. Zaman içinde Ktan'ın muazzam gücüne tanıklık ettikçe Necrontyr onları tanrılar gibi görmeye başladı ve bu canlılara tapınmaya başladılar. Ktan ise acı çekmeye alışmış bu halkı gaddarca idare etmeye başladı. Ancak Necrontyr için en kötüsü, olabileceklerinin en kötüsü henüz vuku bulmamıştı. Yeni müttefik efendileriyle birlikte kadim olanlara savaşa neredeyse hazır olan Necrontyr'e Ktan bu tehlikeli savaşın tam arifesinde reddedemeyecekleri bir teklifle geldi. Ölümsüzlük. Eğer Ktan'ın teklifini kabul ederlerse hastalıklı ve tümörlerle dolu bedenlerini geride bırakarak tıpkı efendileri Ktan'ın sahip olduğu gibi yaşayan metalden iskelet bedenlere sahip olabilecek ve kadim olanların kendilerine çok gördüğü ölümsüzlüğü sonunda elde etmiş bir şekilde onlarla karşı savaşa girişebileceklerdi. Kendilerine teklif edilen bu biyo aktarımı sonuçlarından haberdar olup olmadıkları Necrontyr'in belki de sadece üst düzey Necrontyr bu bilgiye sahipti ama halklarının kurtuluşları için bu yolu seçtiler. Belki sessiz kral ve triarki yani üçlü yönetim bunu halktan sakladı ya da kendileri de ölümsüzlük arzusu ve kadim olanlara karşı nefretleri gözlerini o kadar kör etmişti ki ne olursa olsun bu yola girmeye karar verdiler. Bunların hiçbiri fark etmiyor. Neticede Ktan'ın kendilerine verdiği ölümsüzlük uğruna bütün Necrontyr halkı biyo aktarımı kabul etti ve genç, yaşlı, erkek, kadın, çocuk son Necrontyr'e kadar bu süreçten geçtiler. Bu süreçte Necrontyr fiziksel bedenlerini geride bırakıp bilinçlerini sözüm ona yaşayan metalden bedenlere taşıyıp ölümsüz olabileceklerdi. Bununla birlikte Necrontyr bir halk olarak son buldu ve yerlerini bilinçleri bastırılmış, zeka ve kişilikleri hacir altına alınmış Nekronlar olarak yeniden doğdular. Hikayenin kalanına devam etmeden Necrontyr'i bu yola sürüklemede kısmen etkisi olduğunu düşündüğüm kültür ve topluma da değinip sonrasında War in Heaven ve devamını anlatacağım arkadaşlar. Eğer hala yapmadıysanız bu videoyu beğenip paylaşmanızı rica ediyorum ki topluluğumuzu büyütelim. Daha önce söylediğim gibi ölüm Necrontyr kültürünün ayrılmaz bir parçası, tam çekirdeği, temeliydi. Yaşam ölüme kadar gelip geçen kısa bir yolculuktu sadece ve her Necrontyr sabah uyanır uyanmaz bedenini kanserli tümörler için muayene etmekten, yaşayanların evlerinden defalarca kez daha büyük ve ihtişamlı mezar kentler inşa etmeye kadar ölümü her şeyin merkezine alırdı. Bu sürekli ölüm beklentisi kaderciliği de beraberinde getirdiğinden sürekli yıldızları gözleyen Necrontyr astrolojiye de çok düşkün hale geldi. Türettikleri bazı astrolojik sinyaller hala kullanılan Necron hanedan armalarının bazılarının temelini oluşturuyor. Warhammer 40K'daki çoğu halkta, en azından kökü kazınmayan çoğu halkta olduğu gibi Necrontyr demokratik ve sosyal bir toplum değildi. Görünümlerindeki esinden de anlayabileceğimiz üzere katı bir şekilde sınıfsal olarak ayrıştırılmış feodal bir toplumdu Necrontyr. Bu topluluklar hiyerarşik olarak üstten alta sayılacak olursa soylular ve ruhban sınıfı, ardından askerler ve en sonda halktan oluşuyordu.
Bu sınıfların her birinin mensubu olduğu hanedan diyebileceğimiz hane, aşiret bazlı toplumlara ayrılıyorlardı. Ancak bu hanedanların tamamı da en tepede 3 kral diyebileceğimiz 3 pharaoh'un bir araya gelerek oluşturduğu triark yani üçlü yönetime bağlıydı. Triark'ın bu olaylar meydana gelirkenki lideri Zarek ya da daha fazla bilinen ismiyle Sessiz Kral'dı. Ona Sessiz Kral denmesinin sebebi bütün fermanlarını diğer iki Pharaoh vasıtasıyla iletmesi ve hiç kimseyle asla konuşmamasıydı. Bazı kaynaklar biyoaktarımın sonuçlarını Feronlar ve bazı soylu sınıfların bildiğini, bu durumu kabullendikleri için de alt kastlara kıyasla benlik ve zekalarının daha az baskılandığını, yani kimliklerini daha az kaybettiklerini söyler. Bir diğer kaynak ise biyoaktarım için hazırlanan yaşayan metal bedenleri üretmek için malzemelerin yeterli olmadığını, bu nedenle Necrontyre'in kendi içinde bir önceliklendirme yapmaya mecbur kaldığını söyler. Bunun sonucunda en kaliteli ve sağlam bedenler soylular ve ruhbanlara bırakılırken bu sınıf biyoaktarım sonrası benliğini büyük ölçüde korumayı başarabilmiştir. Asker sınıfına daha düşük kaliteli bedenler ve halka da bunlardan arta kalanlar verildiğinden özellikle halk ve bir nebze de asker sınıfı bilinç ve duygudan yoksun robotları andırırlar. Bu açıdan bakınca Necrontyre'in bu köleleştirilmesinde Triarch'ın yani liderlerin de payı vardı belki denebilir. Sınıfsal etkisi bir yana bu biyoaktarımın çok daha önemli bir yan etkisi daha vardı. Artık Necrontyre'in ruhları da yoktu ki savaşla canlanmaya başlayan Warp'un üzerlerinde artık hiçbir etkisi kalmamıştı. Necrontyre'i kölelik boyunduruğuna sokan liderleri onları kurtarmayı da bileceklerdi ama. Demin söylediğim gibi War in Heaven'a burada çok detaylı girmeyeceğim çünkü uzun diye zaten başka bir videoda anlattım. Özetle War in Heaven eşi görülmemiş silah ve teknolojilerin kullanıldığı, aniden açılan kara deliklerle tüm güneş sistemlerinin yutulduğu, korkunç silahlarla gezegenlerin tek anda küle çevrildiği ve 10 milyarların göz açıp kapayıncaya kadar canını kaybettiği bir savaş olarak galaksinin altını üstüne getirdi. Yeni isimleriyle Necronlar Webway'e sızıp kadim olanların en temel avantajını yok ederek şehirlerini kuşatırken kadim olanlar da korkudan Krork gibi üstün savaş becerili ya da Eldar gibi psikik olarak üstün ırklar yaratarak karşı koymaya çalıştılar ve savaş çok uzun bir süre devam etti. Ktan bu sürede kadim olanları ve onların yarattığı psikik avantajı yok etmek için Warp ile materyal evreni birbirinden kalıcı olarak ayırmak üzere bir proje bile hayata geçirmişti. Ölçek böylesine büyüktü anlayacağınız. Bu arada bu projenin meyvelerinden bir tanesi Cadia sütunlarıydı ki Eye of Terror civarında uzay zamanın sakin kalıp bölgenin bir geçit olmasını da bu sütunlar sağlıyordu. Ta ki Cadia'ya düşene kadar. Kıtanın sağladığı kaynaklar ve geride kalan az sayıda bilinçli Necron'un çabalarıyla Necron teknolojisi de ki zaten oldukça gelişmiş bir teknolojiydi daha önceden de muazzam bir sıçrayış yaşadı ve silahları yaratılışın ta kendisinin enerjisini kullanan kıyamet aletlerine dönüştü. Bütün bu sınırsız kıyım içerisinde kadim olanların kaçacağı yer kalmadı ve ya yok oldular ya da kendilerine başka bir yuva bulmak üzere bambaşka galaksilere sürüldüler. Savaş böyle bitmedi elbette. Biyo aktarıma şahit olan ve bu nedenle Necrontyre'in son, Necronların ise ebedi hükümdarı olan Zarek, Sessiz Kral, halkının bilincini çalıp onları ruhsuz metal bedenlere hapseden gaddar hükümdarları kıtanı devirmenin planlarını yapıyordu uzun zamandır. Ve bu planı harekete geçirmek için kadim olanlar ve müttefiklerinin yenilmesini, kıtanın ise galip gelse de yorgun ve zayıf düşmesini bekliyordu. Gölgelerde efendilerinden gizli geliştirilen ve ateşlendiğinde uzay zamanının ta kendisini parçalayan bu silahlara Ktan gibi yüce varlıklar bile direnemedi. Milyonlarca Necron bu isyan sırasında yok edilse de gafil avlanan Ktan teslim olmaya zorlandı. Ancak tanrısal güçleri olan bu yıldız çocukları yok edilemezlerdi. O nedenle geride kalan Necronlar tüm güçlerini kullanarak her bir kıtanın benliğini parçalayarak onlarca parçaya böldüler ve bu parçaları 4 boyutlu labirentlerinin derinliğinde ki buna Tesseract deniyor gizlediler. War in Heaven yani semadaki savaş bu şekilde son buldu ama Necronlar bunca ihanet ve savaş sonunda güçlerinden çok şey kaybetmişlerdi. Yükselişlerinin baharında olan Eldari ile baş edecek durumda olmayan Necron lejyonlarının
zihinsel idare protokollerini sonlandıran Zarek, onları boyundurundan çıkararak son bir hüküm verdi. Bütün nekronlar derin bir uykuya dalıp tam 60 milyon yıl sonra nekron hanedanlarının galaksinin tek hakimi kılmak üzere tekrar uyanmalılardı. Aradan geçen milyonlarca yılda şu anda baş etmekte zorlanacakları Eldar da zayıf düşecekti. Çünkü ete, kemiğe mahkum her şeyin kaçınılmaz sonu buydu. Oysaki nekronlar ölümsüz ve ebedi idiler artık. O nedenle bekleyip güçlerini toparlayıp hazır olunca tekrar galaksiye hükmedebilirlerdi. Bu emri veren Zarek son Lahit mühürlenirken kendisi ise halkını defalarca yüzüstü bırakmış olmanın verdiği suçlulukla evrenin ücra köşelerine kendi kendini sürgün etti. Bunu önemli bir adımla beraber yaptı ama. Az önce kısaca bahsettiğim biyo aktarımdan bu yana tüm Nekron halkı doğrudan Zarek'in idaresine bir dizi kumanda protokolüyle bağlılardı. Yani sessiz kralın bir nevi iradesiz köleleriydiler. Sürgüne çıkarken Zarek bu kumanda protokollerini iptal etti ki 60 milyon yıl sonra Nekronlar uyandıklarında benliklerinden kalanların yanı sıra özgür iradelerinden de kurtarabilsinler. Aradan geçen 60 milyon yıldaki yeniden inşa ve uyanış pürüzsüz olmadı elbette Nekronlar için. Bazı nekron mezar gezegenleri aradan geçen milyonlarca yılda erozyon, deprem ya da başka canlıların savaşları nedeniyle uykularında yok edildi. Bazıları ise uyanışın zamanlamasından koptu ve erken uyanarak büyük sefere ya da Horus Heresy'ye şahit oldu. Ebedi nekron ömrü karşısında 10.000 yıl ne ki? Öyle ki tüm nekron mezar dünyaları uyanmayı henüz tamamlamış değil. Bazı hanedanlar uyanıp kendince hakları olan dünyaları geri almaya savaşla başlarken bazı hanedanlar yüzeydeki insanlara ultimatomlar çekerek onlardan gezegenlerini terk etmesini istiyor. Bazı hanedanlar ise ki bu çoğu hala uykuda. Sizin de anlayacağınız daha önce çektiğim tüm 40K tarihi videomda değindiğim gibi Nekron halkı arasında tıpkı Nekrontir'de olduğu gibi tam bir birlik henüz yok. Henüz diyorum, bunun nedenine birazdan geleceğim. Bu bölünmüşlük içinde dahi Nekron, İmperium için büyük bir tehdit. Çünkü herhangi bir cephe hattı çizilmesine imkan tanımadan İmperium içerisindeki herhangi bir gezegen bir anda derinlerden gelen Nekronların saldırısına uğrayabiliyor. Ötesi Nekronlar Necrodermis adı verilen ve kendi kendini tamir edebilen metal bedenleri sayesinde neredeyse ölümsüzler. Öldürülen Nekron birkaç dakika içerisinde tekrar hareket edebilir hale gelebiliyor ya da tekrar savaşa katılıyor. Ya da Nekronların phasing teknolojisi sayesinde anında savaş alanından uzaklaşıp yaralarını sarmak üzere mezar kentine geri dönebiliyor. Ağır hasar görüp kurtarılamayacak durumda olan Nekronlar ise kendilerini o anda yok ediyorlar ki düşmanın eline üzerinde çalışabilecek, istihbarat toplanabilecek hiçbir şey geçmesin. Bu nedenle Imperium Nekronlarla olan savaşında oldukça zorlanıyor. The Great Awakening yani Büyük Uyanış olarak adlandırabileceğimiz 41. bin yılda Nekronların dünyaları düşe kalka peyderpey uyanıyorlar. Ancak bir mezar dünyanın tüm ordularıyla beraber tam bir şekilde birdenbire uyanması hemen olmuyor. Tek tük böyle dünyalar olsa da ki bu dünyalar İmperium'a hayatı hemen zindan etmeye başlıyorlar. Ekseriyeti diyebileceğimiz çoğu mezar dünyada bireysel ufak uyanışlara şahit oluyor. O nedenle Engizisyon ve ona bağlı kuvvetler dışında Nekron tehdidinin tam olarak farkına varmış bir İmperium gücü yok. Mekanikum'u belki bunun dışında tutabiliriz. Çünkü kayıp teknolojiler peşinde orayı burayı kazarken Nekronlarla en çok karşılaşan Mekanikum. Buna bir de gezegenlerine uyanan Nekronlara karşı savunan orduları katalım diyeceğim ama eğer Astartes değillerse kazansalar da kaybetseler de ölüyorlar maalesef. Buna geçmişte bir short videomda değinmiştim. Şimdi gelelim biraz önce sarf ettiğim henüz lafına. Nekron hanedanları henüz ayrı kuvvetler çünkü geçmişte Nekrontir'inde boyun eğdiği Triarch'ın son temsilcisi Sessiz Kral Zarek 60 milyon yıl önce kendini mahkum ettiği sürgünden yavaş yavaş geri dönüyor. Hem de öylesine bir sebeple değil. Nekronlar kıtını alt edip uykuya dalarken amaçları uyandıklarında Nekron hanedanlarını eski ihtişamına kavuşturmaktı. Ama bunun yanında bir amaçları daha vardı. Yaşadığı tarihi pişmanlığın etkisini Zarek aradan geçen 60 milyon yıl boyunca biyo aktarımı geriye çevirip Nekron halkına tekrar biyolojik bedenler vermenin yolunu arıyordu. Bunun adaylarından biri elbette insanlar ama
Başka adaylar da tabii ki var. Zarek ise 41. bin yılda hem Tyranidiler hem de Cadia'nın düşüşünden sonra iyice palazlanan kaos güçlerinin kontrol edilmezse evrendeki bütün yaşamı sona erdirebileceklerini gördü ve ölümsüz ordularının başına geçip yıldız tanrılarından bu yana en büyük tehditleri bertaraf etmek üzere tekrar sefere koyuldu. Ama sanmayın ki Necronların amacı galaksiyi kurtarmak. Onlar sadece ruh ve benliklerini tekrar sokabilecekleri birer et kılıfı arıyorlar. İğrenç olmadı umarım. Olduysa da kusura bakmayın. 41. yüzyılın kasvetli karanlığı böyle bir ortam zaten. Necronların galaksinin kaderindeki olası rolleri için daha fazla derine girmiyorum. Çünkü bence bu başka bir videonun konusu. Ama şunu bilmenizi isterim ki hem Kaos hem de Tyranidilerle savaşacak güç bence Necronların içerisinde var. Evet arkadaşlar, kanalı açtığım neredeyse 1,5 sene öncesinden bu yana ilk kez bir Xenos ordusuna bu kadar detaylı girdim. O nedenle yorumlarınız benim için önemli. Ne düşündünüz? Daha derin dalmamı istediğiniz bir yer var mıydı? Ve Necronlar sizce evrenin kabusu mu olacaklar yoksa kurtarıcısı mı? Yorumlarınızı ilaveten videoyu beğenip çevrenizde paylaşmayı lütfen unutmayın ve daima hatırlayın arkadaşlar. İmparator korur.